Herkese merhaba, ben Hale. Ankara'dan direkt uçuş başlamasıyla birlikte oldukça uygun fiyata aldığımız ve aylardır beklediğimiz Lizbon uçuşunun vakti geldi. 5 saatlik uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Hem ilk defa bu kadar uzun uçak yolculuğu yapacağız, hem de çocuklar için aldığımız vagon bebek arabasını ilk kez bu gezimizde deneyeceğiz. Yol uzun olduğu için her türlü oturma alternatifini deniyoruz. Avrupa'nın en batısındaki ülkeye, Portekiz'e gittiğimiz için yol boyu hava bir türlü kararmıyor. Burada zaman dilimi Türkiye'den 2 saat geride. Lizbon saatiyle akşam 9'da ulaştığımız havalimanında pasaport kontrolü oldukça kalabalıktı. Fakat sıra hızlı ilerlediği için fazla beklemedik. Otele ulaşmak için Uber uygulamasıyla taksi çağırıyoruz. Yerel taksilere binmeme konusunda uyarıları okumuştuk çünkü çok fazla ücret talep ediyorlarmış. Uber taksilerin alım noktası havalimanı çıkışında solda kalıyor. 4 kişilik büyük bir araç seçtik ve 16 euro ödeyerek otele ulaştık. Geç bir saat olduğu için gezimize yarın başlayacağız. Otelimiz Santa Caterina bölgesinde dar ve ara bir sokakta, aslında şirin bir apartman dairesi gibi. Mutfakla birleşik bir oturma alanı, bir banyosu ve bir de yatak odası var. Kaldığımız yerin dış kapısından tek kişi zor geçiyor olsak da konumunun turistik noktalara yakın olması bizim için en güzel durum. Calçada Compra Caddesi'nde bulunan Hello Cristof'a gidip kahvaltı yapacağız. Bugünkü planımız merkez bölge Baixa'yı gezmek. Hello Cristof çok beğendiğimiz bir kahvaltı mekanı oldu. Çalışanlar güler yüzlü, fiyatlar makul ve yiyecekler gayet lezzetli. Kahvaltı sonrası Lizbon'un taşlı ve yokuşlu yollarını yürümeye başlıyoruz. İlk olarak şehrin renkli oluşu dikkatimi çekiyor. Yol üstünde Lizbon'un en eski finikülleri olan Bica finiküllerini görüyoruz. Baixa, Lizbon'un kalbi olan bölge. Baixa'nın güzel görünüşü aslında yıkıcı bir tarihi maskeliyor. Lizbon'da 1755 yılında büyük bir deprem meydana gelmiş ve bu bölge neredeyse tamamen yıkılmış. Binlerce kişi ise hayatını kaybetmiş. Lizbon'un yeniden inşası ise dünyanın ilk ızgara şehir planını oluşturmuş. İlk durağımız São Roque Kilisesi. Giriş ücretsiz. Burası 16. yüzyılda inşa edilmiş bilinen ilk Cizvit kiliselerinden. Ayrıca Avrupa'da yapılmış en pahalı şapel olarak kabul ediliyor. Kiliseden sonra yakında bulunan bir seyir terasına gideceğiz. Karşımıza çıkan mor çiçekli jacaranda ağaçları gerçekten büyüleyici. Miradouro tabelası gördüğünüz yerde bir seyir terası var demektir. São Pedro de Alcântara seyir terasından Baixa'nın merkezini ve karşı tepede bulunan kaleyi görebiliyorsunuz. Yakında bulunan Gloria finiküllerine binip Restauradores Meydanı'na ineceğiz. 2000 işlik ücret 4,1 euro. 1920'lerden kalma bu sarı vagon yılda 3 milyondan fazla yolcu taşıyormuş. Bu dik yokuşu yürüyerek de inmeniz tabii ki mümkün. Restauradores Meydanı 1640 yılında Portekiz'in İspanya'dan bağımsızlığını kazanması anısına açılmış ve Lizbon'un en büyük meydanlarından biri. Meydanda biraz dinlendikten sonra meşhur Rossio Meydanı'na yürüyoruz. Portekiz kaldırım taşları 19. yüzyılda ilk kez Rossio Meydanı için kullanılmış ve bu göz yanıltıcı dalga deseni yapılmış. Lizbon'u kendine has kılan şeylerden biri de zaten desenli kaldırımlar.
4. Pedro Meydanı adıyla da bilinen Rossio Meydanı, Orta Çağ'dan beri şehrin ana meydanlarından biri ve o zamanlardan itibaren meydan pek çok önemli kutlamaya, ayaklanmaya ve gösterilere ev sahipliği yapmış. Hatta Engizisyon mahkemelerinin açık infazları burada gerçekleştiriliyormuş. Burası tarihi bölgeyi gezen 28E tramvayının ilk durağı Martin Moniz. Meydana bakan büyük marketten öğlen için atıştırmalık bir şeyler alıyoruz. Martin Moniz'deki meydan oturmak için gözümüze hoş gelmediğinden dolayı Figueira Meydanı'na gidiyoruz. Zaten Baixa'daki meydanların hepsi birbirine yakın. Eskiden pazar yeri olarak hizmet veren bu meydan şimdi yerel toplu taşıma araçlarının ulaşım merkezi. Marketten aldıklarımızı yedikten sonra sıradaki durağımız Rua Augusta. Bu cadde Lizbon'un en kalabalık ve en turistik caddesi. Santa Justa asansörü 1900'lerin başında iki bölgeyi birbirine bağlamak için kurulan neogotik tarzda bir asansör. Tepe noktasında bir seyir terası ve zemin katta oraya çıkmak için bekleyen uzunca bir kuyruk var. Biz farklı bir yoldan gelsek de Rua Augusta, Rossio ve Comércio meydanlarını birbirine bağlayan ana cadde diyebilirim. Bu arada Lizbon'un bu kadar turistik bir yer olduğunu tahmin etmiyordum. Gerçekten birçok milletten çok fazla turist vardı. Dikkatimizi çeken şeylerden biri de insanların büyük kısmı mutlu görünüyordu. Türkiye'den de pek çok kişiyle karşılaştık ve hepsiyle de selamlaşıp birbirimize gülümsedik. Rua Augusta'nın renkliliğini tam anlamıyla deneyimlemek için acele etmeden sakin sakin yürümek en güzeli. Rua Augusta ile Comércio Meydanı bu zafer takıyla birbirine bağlanıyor. Zafer takı 1755'te yıkılan Lizbon'un yeniden inşası anısına yapılmış. Comércio Meydanı, Baixia bölgesinin en görkemli meydanı. Tejo Nehri kıyısında devasa bir meydan. Zamanında Portekiz sömürgelerinden gelen malların ticareti burada yapılıyormuş. O yüzden de isminin tam karşılığı ticaret meydanı. 1755 Lizbon depremiyle yıkılan Ribeira Sarayı burada bulunduğundan burası Saray Meydanı olarak da biliniyor. Depremden sonra alan tamamen yeniden düzenlenmiş ve bölgede Pombal Merkezi'nin emriyle Baixa Pombalina ismiyle anılan merkez oluşmuş. Meydanın hemen ilerisindeki Cais de Colunas ve çevresi biraz oturup dinlenmek ve Tejo Nehri'ni seyretmek için çok hoş bir yer. Tejo Nehri o kadar büyük ki nehirden çok denize benziyor. Ticaret meydanına yakın bir konumda olan Para Müzesi'ne doğru yürüyoruz. Müzeye giriş ücretsiz. Bu müzede külçe altına dokunabilir, madeni ve kağıt paraların gelişimini görebilirsiniz.
Müze sonrasında sahil kenarında biraz yürüyüp Chiado bölgesine geçeceğiz. Sahilden bakınca gerçekten Lizbon İstanbul'u andırıyor. Akşam 7'de Fado konseri için bilet almıştık. O vakte kadar biraz daha yürüyoruz. Yokuşlar ve kaldırım taşları bizi biraz zorluyor. Lizbon için verebileceğim ilk tavsiye kesinlikle burada en rahat edeceğiniz ayakkabıyı giymelisiniz. Bu taşlar ve kaldırımların yapımı Portekiz için öyle özel ki bunun okulu bile var. Burası Chiado'daki alışveriş merkezi. Caddenin yukarısından gelen kalabalığın gürültüsüne kulak veriyoruz. Fado, Portekiz'in geleneksel müziği. Konser sonrası Calçada Compra Caddesi'nde bir pizzacıya gidip akşam yemeğimizi yiyoruz. Lizbon yokuşlarının en güzel tarafı tabii ki yokuş aşağı koşmak. Koşun! İkinci günkü planımız önce Okyanus Akvaryumu'na gitmek, sonrasında ise Alfama bölgesindeki sokakları keşfetmek. Lizbon'da yürüyemeyeceğimiz yerlere ulaşım için hep Uber'i kullandık ve çok memnun kaldık. Mesafeye göre ücretler 5 ila 10 euro arasındaydı. Parque das Nações yani Milletler Parkı olarak anılan bu bölge Lizbon'un modern tarafı. Giriş biletlerini internet üzerinden aldığımız Lizbon Okyanus Akvaryumu, dünyanın farklı okyanuslarını temsil eden 5 dev tankla Avrupa'nın en büyük akvaryumu. Çok çeşitli su canlılarını hem suyun altından hem de suyun üstünden görecek şekilde dizayn edilmiş bu mekan, biz yetişkinler için de çocuklar için de çok keyifliydi. Vasco da Gama'nın Hindistan yolculuğunun 500. yıl dönümü anısına Expo 98 için hazırlanmış olan bu bölgede ayrıca teleferik ve bilim müzesi de var. Milletler Parkı içindeki ilgi çekici şeylerden biri de tamamen atık ürünlerden yapılmış olan İber Vaşağı heykeli. Tüketim çılgınlığının ve bunun etkilediği nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için yapılmış. Parktaki Türk bayrağını bulup tabii ki de bir selam verdik. Vasco da Gama Köprüsü 17,2 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun köprüsü. Lizbon'da pek çok şeyin adı Portekizli kaşif Vasco da Gama'dan geliyor. Tıpkı bu alışveriş merkezi gibi. Oraya gidip yiyecek bir şeyler alıp yürüyüşe devam ediyoruz. Trafiğe kapalı bu alanda su volkanları ve su ile ilgili etkinlikler bulunuyor. Tıpkı bu şelale gibi. Parque das Nações'i geride bırakıp Alfama'ya doğru yola çıkıyoruz. Alfama, Lizbon'un en eski ve en karakteristik bölgesi. Tejo Nehri kıyılarından São Jorge Kalesi'ne kadar dik bir tepeye kıvrılan geleneksel evlerle dolu dar sokakları keyifli bir labirent gibi. Alfama oldukça yokuşlu olduğu için gezimizi biraz kolaylaştırmak adına en üst noktadan başlayıp aşağı doğru yürüyeceğiz. O yüzden başlangıç noktamız Miradura da Graça. Ben bu seyir terasını gerçekten çok beğendim. Hem manzarası harika hem de gölgeli oturma alanları var. Hemen alt taraftaki modern Graça füniküleri. Manzaranın ve gölgenin tadını çıkardıktan sonra yola koyuluyoruz. Lizbon 8. yüzyıldan
12. yüzyıla kadar Arap hakimiyetinde kaldığı için kentteki birçok yerin adı Arapçadan gelmiş. Örneğin Alfama kelimesinin kökeni Arapça bir kelime olan elhamma. Şehrin birçok yerinde ve Alfama'da da bulunan bina dış duvarlarındaki fayanslara azulejo ismi veriliyor. Bu da aslında Müslüman Arap etkisinin bir yansıması. Azulejoların yapılma sebebi binaları rutubetten korumak. Bina cephelerindeki azulejo ya da fayansların şehirdeki renkliliği ve otantik görünümü artırdığı kesin. Alfama, bebek arabasını kullanmakta zorlandığımız, hatta kullanamadığımız bir yer oldu. Çünkü sokaklar çok dar ve Arnavut kaldırımlı. Ama Lizbon'u ve Alfama'yı kendine has kılan işte bu özellikler. Sevdiklerinin dönüşünü bekleyen denizci eşlerinin ağıtlarıyla ortaya çıkmış fado müziğinin temeli Alfama'da atılmış. Ayrıca Alfama, Baixa bölgesinin aksine Lizbon'da yaşanan depremlerden genel olarak hiç zarar görmemiş. Tarihi tramvayların 28E hattı da Alfama'nın dar sokaklarından geçiyor. 28E tramvay turumuzu bir sonraki güne saklıyoruz. Tuk-tuk arabalarıyla da burayı gezen çok fazla ama bence en güzeli yürüyerek gezmek. Alfama çok tepelik bir yer olduğundan seyir terasları oldukça fazla. Bunlardan en meşhuru Miradura das Portas do Sol. Turuncu çatılı ve beyaz boyalı evleri ve karşıda Tejo Halici ile gerçekten harika bir manzarası var. Yine benzer bir manzaraya sahip ve aynı zamanda güzel bir bahçesi olan Miradura'da Santa Lucia'da oldukça hoş bir seyir terası. Biraz daha yokuş aşağı yürüdüğümüzde karşımıza Lizbon Katedrali çıkıyor. Katedral 12. yüzyıldan kalma ve eskiden burada bulunan büyük bir caminin yerine inşa edilmiş. Tramvay ile birlikte görüntüsü çok güzel. Portekizli yazar José Saramago'nun hayatı ve eserlerinin sergilendiği Casa dos Bicos yakınlarında biraz soluklanıp akşam yemeğine geçiyoruz. Portekiz geleneksel yemeklerinden deniz mahsulü polvo ve bacalhau denedik. Lizbon'da gündüz yakan sıcağın aksine akşamüstü bir anda serinlik başlıyor. Bu yüzden yanınızda mutlaka uzun kollu bir şey bulundurmayı ihmal etmeyin. 3. günde planımız Belém bölgesini keşfetmek, sonrasında ise zaman kalırsa Elix Factory'ye uğramak. Ama öncesinde 28'e tramvayıyla gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Oradan da Belém'e geçeceğiz. Tek biniş 3.1 euro. Bu tramvay hem turistik amaçlı hem de şehir içi ulaşımda kullanılıyor. Başka şehirlerde 1930'lardan kalma bu tramvaylar müzelik olabilecekken Lizbon'da ulaşım ağının önemli bir parçası. Tramvayın güzergahında çok sayıda dar sokak, dar dönüş ve dik yokuş olması sebebiyle modern tramvaylar tam olarak uygun değilmiş. Gerçekten bazen öyle dar yerlerden geçiyor ki tramvay neredeyse bina duvarlarına değecek gibi. Son durakta inip Uber'le Belém'e doğru yola çıkıyoruz. Belém bölgesi Lizbon'un batısındaki Tejo Halici'nin kıyısında yer alıyor. Aynı zamanda Lizbon'un birçok turistik mekanına da ev sahipliği yapıyor. Diğer 2 gündeki yokuşlardan sonra düzlük bir yer görmek açıkçası bizi biraz rahatlatıyor. Tarihsel olarak Belém, Lizbon'un tersanelerinin bulunduğu yermiş ve 16. yüzyıl kaşifleri Doğu Afrika, Brezilya ve Hindistan'a giden deniz yollarını buradan keşfetmişler. Bu ticaret yolları Portekiz'e inanılmaz bir zenginlik getirmiş. Fakat bu ticaret aynı zamanda sömürgecilik döneminde başlatmış. Bir zamanlar Lizbon'u deniz saldırılarından koruyan Belém Kulesi 16. yüzyılda Vasco da Gama anısına yapılmış.
1983 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan kule Manuelin stilinde yapılmış. Sağ tarafta kalan kısımdan Atlas Okyanusu görünüyor. Çocuklar burada Tejo'nun sularında güzel vakit geçirdi. Belem Kulesi'nden sonra sahilde yürüyerek Kaşifler Anıtı'na doğru gidiyoruz. Portekiz'in denizci ve kaşiflerini anmak amacıyla 1960 yılında yapılan bu anıt, gemilerin 15. ve 16. yüzyıllarda bilinmeyen yönlere sefere çıktığı Tejo Nehri kıyısına yapılmış. Anıtta detaylıca tasvir edilen heykeller keşifler çağındaki önemli 30 kişiyi gösteriyor. En önde keşifleri finanse eden Prens Henry, onun arkasında da Hindistan'ı keşfeden Vasco da Gama ve ilk dünya turuna çıkan Magellan gibi isimler var. Gölgesinde biraz mola verdiğimiz anıttan ayrılarak yine sahilde bulunan Maat Müzesi'ne doğru ilerliyoruz. Lizbon'la ilgili verebileceğim tavsiyelerden biri de yanınıza mutlaka şapka ve güneş kremi almanız. Maat bir mimarlık ve tasarım müzesi. Müze Tejo kıyısıyla öyle bütünleşik tasarlanmış ki yürüyerek çatısına çıkıp 25 Nisan Köprüsü'nün güzel manzarasını seyredebiliyoruz. Maat'ın çatısına çıkmak için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Müze çatısının devamı gibi yapılmış üst geçitten karşı yola geçip Jeronimos Manastırı'na doğru yürüyoruz. Bu arada Mayıs ayının son haftasındayız ve hava gerçekten sıcak. Mümkün olduğunca gölgeden yürümeye çalışıyoruz. Güneşli yerlerden ise koşarak uzaklaşıyoruz. Belem, Bayşe ve Alfama'ya göre çok daha sakin. Jeronimos Manastırı baharat ticaretiyle finanse edilmiş ve yapımı 100 yıl sürmüş. 16. yüzyıl Portekiz'in zenginliğini ve gücünü göstermesi açısından önemli. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan gösterişli yapı Lizbon'un en önemli sembollerinden biri. Manastır farklı bölümlerden oluşuyor. Bu bölümlerden biri olan Santa Maria de Belém Kilisesi'ne giriş ücretsiz ve iç mekanı gerçekten çok etkileyici. Manastırı da kiliseyi de görmek istiyorsanız farklı 2 sırada beklemeniz gerekiyor. Bu büyük kompleks keşiflerle gelen etkilenmenin gotik ve Rönesans tarzlarıyla karışmasından oluşan Manuelin dönemi mimarinin tipik bir örneği. İçeride taş ile yapılmış çok güzel detaylar var. Vasco da Gama, Hindistan'a yaptığı destansı yolculuktan önceki son gecesini burada geçirmiş. Hatta mezarı da yine bu kilise içerisinde bulunuyor. Belem'e gelip Lizbon'a özgü bir tat olan pastel de nata'nın en iyi yapıldığı yere, yani 1837 tarihli Pastéis de Belem'e gitmeden olmaz. Bir aylı sıra var ama hızlı ilerliyor. Sıcacık, dışı çıtır, içi ise kremalı bir tatlı. Biz çok sevdik. Gurmeler tarafından dünyada tadılması gereken tatlar arasında gösterilen pastel de nata'nın gerçek tarifi sadece 4-5 kişi tarafından biliniyormuş. Şimdi Belem'e yakın Alcantara bölgesindeki Elix Factory'ye gidiyoruz. Alcantara kelimesi de Arapçadaki köprü anlamına gelen Alcantara'dan türemiş. 25 Nisan Köprüsü'ne en yakın olduğumuz yerdeyiz. San Francisco'daki Golden Gate'e çok benzetiliyor. Çünkü zaten 2 köprü de aynı şirket tarafından yapılmış. Elix Factory, Alcantara'nın en turistik yerlerinden biri. Burası aslında 1847 yılında tekstil fabrikası olarak açılmış. ...90'lı yıllarda terk edilen fabrika alanı 2007 yılında yeniden dönüştürülerek zanaatkar dükkanlarının ve sanatçıların olduğu bir yer haline gelmiş. İlginç bir havası olan bu yerde
güzel grafitiler, orijinal hediyelik eşyalar ve güzel duvar resimleri gördük. Aynı zamanda burada eski bir matbaa binasında yer alan Ler Devegard Kitap Evi'nin iç mekanı oldukça ilgi çekici. Bu bölgeye gelirseniz bu tatlı ve farklı kitapçıya uğramayı ihmal etmeyin. Güzel Lizbon'un bir de güzel gün batımları meşhur. Bu akşamki yemeğimizi sahil kenarında gün batımı eşliğinde yiyeceğiz. Bu akşam benim için çok çok güzeldi. Bugün Lizbon'da son günümüz. Akşam 10'da dönüş uçağımız var. Otelden çıkış yapmamız gerektiği ve valizleri bırakacak bir yerimiz olmadığı için valizlerle birlikte gezeceğiz. Tüm gezi boyunca çok işimize yarayan vagon bebek arabası valizleri taşıma konusunda da işimizi oldukça kolaylaştırdı. Bugünkü planımız biraz alışveriş yapıp sonrasında Lizbon'da feribota binmeyi deneyimlemek. Cais de Sodré iskelesinden en yakın mesafedeki Casilhas'a geçip tekrar Cais de Sodré'ye döneceğiz. Gidiş ve gelişin yaklaşık yarım saat sürdüğü bu yolculuk için toplamda 10 euro ödedik. Feribotun açık güvertesi olsa daha güzel olacaktı ama yine de Lizbon'un tarihi güzelliğine karşıdan bakmak hoşumuza gitti. Cais de Sodré'de bulunan ve birçok yemek alanına sahip Time Out Market'e uğruyoruz ve daha sonra Lizbon'daki son yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ticaret meydanına yakın konumdaki Tapas La Familia pizzacısında güzel pizzalarımızı yiyip samimi ve yardımsever restoran sahibiyle de vedalaşıp havaalanının yolunu tutuyoruz. Lizbon çok ama çok sevdiğim bir şehir oldu. Kendine has bir şehir, ruhu olan bir şehir. Eminim çok özleyeceğim. Kim bilir belki sonra yine geliriz. Bu sefer Sintra'da Pena Sarayı'na da uğrarız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gezilerde görüşmek üzere, hoşça kalın.